Could you elaborate a little bit, summarize for our audience, how did you started it? What's the thing that went into it to started or challenge in a scientific manner from your perspective the theory of Darwinism and what it is all about? Öncelikle izleyicilerimizin zihninde daha açıklık kazanması için bilimsel çalışmalarınıza nasıl başladınız? Darwinizmle mücadeleniz nasıl başladı? Bunu biraz açıklayabilir misiniz ayrıntılı olarak? Lise yıllarında tabii yüzeysel başladı. Akademi yıllarında Fındıklı Güzel Sanatlar Akademisi'ne giderken oranın kütüphanesinde biraz çalışmalar yapıyordum. İşin doğrusu çok sonradan, yani 1986'larda daha yoğunlaştım. Ama ileriki yıllarda bir arkadaş grubum da oluştu. 30 kişilik bir uzman arkadaş grubu oluştu. Onlarla birlikte çok geniş çaplı bir ilmi araştırma ve çalışma içerisine girdik. Sonunda da bu eserler meydana geldi. Of course, when I was in high school, during my high school years, my studies were on the surface and they were not in great detail. When I became a university student at Fındıklı Fine Arts Faculty, of course I had the chance to use the large library of Fine Arts Faculty, and I was interested in the subject and I made use of those books there. But to speak more clearly, I can tell you that in 1986, after 1986, my studies got more detailed about this subject, and I had a group of friends. I had about 30 friends who were experts and who were men of science, and with that 30 friends of mine, I had developed my scientific researches, and we together were able to work on this subject in greater detail. Right now, there are very few people in the scientific world who believe in your theory. How confident you are that your theory would be acceptable by the scientific community world over in the coming years? Şu anda sizin ortaya sürdüğünüz Darwin karşıtı görüşlerinize inanan insanların sayısı çok değil. Peki geleceğe dönük baktığınız zaman Darwin karşıtı hakkında, Darwin'in karşısında Darwin'i çürütmek adına söylediklerinizin bilim adamları tarafından ve geniş çevreler tarafından kabul edileceğini konusunda ne düşünüyorsunuz? 10 yıla kadar Darwinizm tarih olacak. Tarih kitaplarında okuyacak. In 10 years' time, Darwinism will be history, and people will only read about Darwinism as a piece of history. Çünkü dünyada çok esaslı şekilde Darwinizmde çöküş var. Türkiye'de mesela Darwin'e inanmayanlar oranı çok yüksek, %90. Yani siz onu yanlış biliyor olabilirsiniz. Avrupa'da da %80'lere çıktı şu an Darwinizme inanmayanların oranı. Bu yaratılış atlasından sonra internet sitesinin de etkenliğiyle dünya çapında çok büyük bir devrim oldu. Yani Darwinizm tepe taklak gitti şu an. Mesela Türkiye'de Darwinizmi savunacak profesör bulmak çok çok zor artık. Bütün okullara çocuklar Darwinizmle alay ediyorlar. Hiç kimse inanmıyor şu an. Dışarı çıkıp Türkiye'de bir anket yapın, bunu hemen görürsünüz. Yani kimse inanmıyor Darwinizme. Çok çok nadir bir insan bulabilirsiniz. Perhaps you might be mistaken in saying that very few people believe in the theory of creationism, but because when you look at the impact of Atlas of Creation, for example, as far as Turkey is concerned, 90% of the Turkish population no longer believes in Darwinism, and that rate is in Europe 80%, and it is increasing ever and ever. With the publication of Atlas of Creation, there has been a huge revolution all around the world. In Turkey, for example, it would be very difficult for you to find a professor who believes in Darwinism. In schools, in high schools and primary schools, children only make fun of Darwinism because they no longer believe in Darwinism. If you go out into the street in Turkey and ask common people whether they believe in Darwinism or not, the answer you will most probably get is that they no longer believe in it. Mesela İtalya'da La Stampa gazetesi, İtalya'nın en büyük gazetelerinden Elveda Darwin başlıklı manşetten haber yaptı. Darwinizmin bittiğine dair önemli bir açıklama.
in Italy, for example, one of the most important newspapers of Italy, La Stampa, the journalists used the heading "Farewell Darwin." So this heading shows that Darwinism is no longer believed in Italy. Fransa Le Pen, Darwin'i kurtarın başlık verdi. Çok önemli bu. In France, for example, the newspaper Le Pen used the heading "Save Darwin," which is again a very interesting heading to use about Darwinism and its demise in Europe. Has, after your book Creation of Atlas was published, has there been any credible scientific challenge to it, or do you accept those challenges? Yaratılış Atlası'nın yayınlanmasından sonra kitabınıza ve kitabınızdaki savları eleştiren bilimsel tartışmalar oldu mu? Bunlara bir karşı duruş gördünüz mü ve buna yanıtınız sizin ne oldu? Nasıl cevap versinler? 100 milyon fosil var. Yaratılışı ispat eden, yaşayan fosil tabir edilen 100 milyon fosil var. 100 milyon fosile verecekleri bir cevap yok ki. Yani hiçbir şekilde değişmediği aşikar olan, insanların şu an elinde mevcut bu fosiller zaten konuyu tamamen bitiriyor. Bir proteinin tesadüfe meydana gelmesi bilimsel olarak zaten imkansız. Ya Darwinizm tam bir açmaza girdi. Yalan söylediği, oyun oynadığı, insanları aldattığı Darwinizmin anlaşıldı. Şu an sadece panikle, demagojiyle kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Fakat tartışmaktan da şiddetle kaçınıyorlar. Ben mesela birçok bilim adamını tartışmaya davet ettim. İngiliz Dawkins'i davet ettim. Şiddetle kaçınıyor tartışmaktan. Biz gelelim dedik, istemedi. Sen bizim bulunduğumuz yere gel, orada tartışalım dedik, onu da istemedi. İki tarafın anlaşacağı bir yerde tartışalım dedik, onu da istemiyor. Yani hiçbir şekilde yanaşmıyor. Çünkü yenileceğini bildiği için emin, yanaşmıyor. Well, how can they react to the theories of the Atlas of Creation? They have no such position because, first of all, we have 100 million fossils in our hands which prove that the world and all living creature on it has been created through creationism and not through evolution. These 100 million fossils prove that species on this earth have never changed their form throughout history, throughout millions of years. So this is a very serious body of proof telling us that Darwinism can no longer be valid. Darwinists tend to explain that a cell of protein can be created through coincidence, but we no longer can explain things through coincidence. So scientists believing in Darwinism, or scientists who are insisting in believing in Darwinism, are in a great panic. So they are seeking refuge in rhetoric and different ways of dealing with this panic of theirs, because they are sure that they will be defeated sooner or later, and they have no counter-proofs against creationism. That's why they constantly escape from mutual dialogue. For example, we have invited Richard Dawkins to discuss these issues together in a dialogue, but he did not accept our invitation, and we offered to go